Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, deli bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, deli bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmuru sevda. Bir daha başın dönmedi değil mi? Hayır. Sevindim. Bir rahatsızlığın olursa ya da ne bileyim bir ihtiyacın falan olursa beni arayabilirsin. 24 saat çekinmeden. Olur. Böyle çok garip oldu değil mi? Evet. Bir göz at. Eklemek isteyeceğin bir şeyler olabilir ya da ne bileyim beğenmeyeceğin, çıkaracağın. Tazminat kısmını boş bırakmışsın. İstediğin meblağı yazabilirsin demiştim ya. Ben senden bir şey istemiyorum. Sadece bir şey var. Bu sözleşmeden ailemin haberi olmasın lütfen. Tamam, nasıl istersen. Neyse. Hallolduğuna göre ben artık kalkayım. Öyle. Seni kırdığım için senden özür dilerim. Seni yanlış değerlendirmişim. Önemli değil. Aslında benim de kalkmam lazım. Beraber çıkalım mı? Olur. Onur Bey merhabalar. İyi günler efendim. Onur Bey yeni bir aşka yelken açmışsınız. Pelin Su Hanım'dan ayrıldınız efendim. Onur Bey'le olmak nasıl bir duygu efendim? Onur Bey. Bununla ilgili bir açıklama yapacak Onur Bey mısınız? açıklama yapar mısınız? Bir yorum alabilir miyiz sizden Onur Bey? Yanınızdaki tek misiniz? Onur Bey bir yorum alabilir miyiz Onur Bey sizden? lütfen. Ne oluyor lan? Lütfen Onur Bey. Onur Bey açıklama yapacak. Yanınızdaki bayan kim efendim? Yanınızdaki bayan alabilir miyiz? Onur Bey. Onur Bey bir açıklama alabilir miyiz? Lütfen. Yanınızdaki Onur Bey düğün iptal edin. Yanınızdaki bayan kim efendim? Bu ilişkiden haberi var mı? Ya ne diyeyim o ya? Yürü. Oo, enişte de gelmiş. Onur Bey. Açıklama yapacak mısınız? Yanınızdaki bayan kim efendim? Lütfen. Onur Bey düğün En iptal azından onu yapmayın. Arkadan çekmesene. Bir saniye Onur Bey. Onur Bey bir açıklama yapın. Lütfen. Onur Bey. Onur Bey. Düğün iptal mi oldu Onur Bey? Onur Bey. Yeni bir aşka kurtarın ricamız olur mu? Onur Bey. Basına sen haber verdin değil mi? Hayır tabii ki de. Ben niye soruyorsam sanki doğruyu söyleyeceksin. Ya doğruyu söylüyorum. Neden ben haber vereyim?
Benden intikam almaya çalışıyorsun. Ya sen ne diyorsun? Ne intikamı ya? Diyorum ki sözleşmenin acısını çıkartıyorsun. Ya gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Gerçekten öyle düşünüyorum. Normal değil mi? Evet, çok normal. Sen normal biri olmadığın için. Ha, ben anormalim yani, öyle mi? Evet, anormalsin. Ya sen artık çocukla ne yaşadın bilmiyorum ya. Bu ne güvensizlik, paranoyaksın resmen. Neden acaba? Her görüşmemizde ayrı bir olay olduğu için olabilir mi? Ya bütün bunların sorumlusu ben miyim ya? Süper. Bölüyor gibi olmayayım da biz ne tarafa gidiyoruz? Önce beni bırakırsan Samet. Hiç şüphen olmasın, hiç şüphen olmasın. Ama evini tarif edersen hızlı. Buradan sağdan Samet. Samet, sağdan dönüyoruz. Buradan değil, bir sonrakinden biz Samet. Buradan değilmiş, bir sonrakinden Samet. Kız bu mahallede oturuyormuş galiba. Evet. En azından ismini bilsek. Lale. Lale mi? Emin misin abi? Eminim tabii ya. Tanıyorsun yani. Tanımaz mıyım ya? Benim baldızım olur. Gerçekten mi abi? Sizin adınız neydi? Kurtuluş. Kurtuluş Bey, o zaman sizden biraz bilgi alsak. Lale Hanım ve Onur Bey arasındaki ilişkiden haberiniz var mıydı? Olmaz mı ya? Benim her şeyden haberim var. Aralarında bir ilişki var yani. Var. Yakında evleniyorlar. Onur Bey yakın bir zaman içerisinde Pelin Su Hanım'la nişanlandı. Bunu biliyor muydunuz? Bilmez miyim ya? Ben her şeyi biliyorum. Kime niyet, kime kısmet. Onur benim baldızla evlenecek. Bomba bir haber bu. Bomba. Lale Hanım'la da bir röportaj yapsak. Galiba çiçekçi dükkanları falan varmış. Ha, var. Bir de çiçekçi dükkanımız var. Biraz ondan bahsetsen abi. Vallahi şimdi nasıl olur gençler bilemedim ki. Abi bir kıyak yapsan bize olmaz mı ya? Vallahi yapayım yapmasına da hani şimdi nasıl olacak ben çok şey yapamadım vallahi. Anladım abi. Ben o konuyu müdürümle konuşup hallederim. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Kurtuluş. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne atlar karıştırıyorsun? İşte karım, Nünüm geldi. Lale Hanım'ın ablası mı hanımefendi? Tamam. Aa benim. Kim soruyor? Muhabirim ben efendim. Şöyle birkaç pozunuzu alsak. Ay bilemedim ki şimdi. Nasıl olur? Abi şunu al. Beni ara. O konu hallolur. Tamam o zaman gençler biz ufak kaçalım. Size iyi görevler. Hadi. Aa ne oluyor be? Gel Nünüm gel. Bunlar niye şimdi benim fotoğrafımı çekti ha? Yavrucuğum kız kardeşini koskoca Sarıhan ailesine veriyorsun. Artık ünlendin ya. Alış bunlara olacak o kadar. Çekecekler tabii fotoğrafları. Ha, o yüzden mi fotoğrafımı çektiler beni? İyi de bunlar nereden biliyor benim Lale'min ablası olduğumu? Benimki de soru. Ya aman ne bileyim canım. Demek ki çay bahçesinden çıkarken gördüler ondan şey yaptılar. Ay onların da mı fotoğrafını çektiler? Kurtuluş niye müdahale etmedi? Ne bileyim canım. Ben demek ki çok biraz geç kaldıysam tam ben bunları gördüm müdahale edeceğim fırt diye arabaya bindiler. Yoksa vaktinde gelsem ben de onlara zaten anında müdahale ederdim. Tamam, Ama... Ver Nünüm ben taşıyayım onları. Gel. Eviniz burası mı Lale Hanım? Burası. Bak ister inan ama o magazincileri ben çağırmadım. Sen çağırmadıysan o zaman hissettiler. Ben kime ne anlatıyorum ya? Teşekkürler Samet. İyi günler Lale Hanım. Gidelim Samet. Tamamdır Onur Bey. Kendini ne zannediyorsan. Allah Allah şımarık züppe ya. Kızım ne oldu? Ne oldu Lale? Ne oldu anne? Yok bir şey anne. Ablam ne oldu? Benim haberim yok ya. Yavrum beni çatlatmayın ya. Bir söyleyin. Anne Lale ile Onur gazetecilere yakalanmışlar ya. Ya inanmıyorum ya. Benim de orada olmam gerekiyordu. Bir daha senin yanından ayrılmayacağım. Gazetecilerin ne işi varmış mahallede? Ay anne çay bahçesinden çıktık. Onur'la konuştuk ya. Ondan sonra karşımıza 10 tane gazeteci çıktı ya. Bir anda böyle başımıza üşüştüler. Sorular sormaya başladılar. Onur da böyle bana böyle imalı baktı hani. Sanki ben çağırdım onları. Meşhur olan kendisi halbuki. Yani tabii o da bir anda magazincileri görünce şok geçirdi ama...
Bizim mahallede olunca bu magazincilerde Onur benden şüphelendi. Sanki ben haber vermişim gibi. Ama asıl ben ondan daha çok şok geçirdim ya. Baldız. Artık alışacaksın yani paparazilerle yaşamaya. Biliyorum zor ama ne yapacaksın? Sen nereden biliyorsun be? Ha? Sen nereden biliyorsun? Sen niye geldin buraya? Anne vallahi bir ordu magazincilerle boğuştum. Aşağıda zar zor attım kendimi eve. Sen versen poz vermişsindir onlara. Pozları ben vermeliydim anne ya. Tamam kızım yavrum. Boş ver üzülme. Ya nasıl üzülmeyeyim anne ya? Manşetlere çıkacağım. Nasıl üzülmeyeyim ya? Kızım eninde sonunda ortaya çıkacaktı bu iş ama Onur'un acaba bizim mahallede olduğunu kim söyledi? Gazetecilere. Yok ya. Yemin ediyorum ben söylemedim ya. Vallahi ben söylemedim. Ya ayrıca teessüf ederim yani hani. Ben aile sırlarını öyle magazincilere söyleyecek adam mıyım? Yapar mıyım öyle bir şey? Yaparsın. Yemin ediyorum ben söylemedim ya. Vallahi ben söylemedim. Tamam. Allah aşkına boşuna yemin edip benim sinirimi iyice oynatma. Ateş bastı beni. Tamam anne tamam. Neyse hadi güzel kızım sen sakin ol. Bir de alış bunlara. Bunlar tanınan zengin bir aile. Böyle şeyler başına gelecek. Aynen. Benim önümde çok güzel günlerim olacak nasıl olsa değil mi? Fırsatlarım daha olacak yani. Allah'ım yarabbim ya. Sen daha burada mısın? Anne vallahi yemin ediyorum var ya bak kaç gündür şu boğazımdan bir lokma yemek geçmedi ya. Hani böyle diyorum senin güzel ellerinden bir yemek yiyip öyle gitsem. Sen ye sen benden dayak yersin tamam mı? Yürü git. Ama anne var ya bak yemin ediyorum kendim için demiyorum ha. Geçen gün Gülşah geldi. Baba dedi ne kadar zayıflamışsın. Yemin ediyorum içim cız etti böyle. Sırf çocuğum üzülmesin diye şey yapıyorum. Yoksa ne yemek yiyeceğim ben? Ateş bu yüzden basıyor bana. Bu numaraları yutmam ben. Yine de insanlık bende kalsın. Ay canım benim. Hadi kızlar durmayın aşağı inelim hadi. Yemek hazırlayalım. O zaman ben de salatayı yapayım bari değil mi? Ellerini yıka da öyle sen. Nasıl böyle bir şey yapar? Hala aklım almıyor. Hayır, eline ne geçecek anlamıyorum ki. Tam onun hakkında yanlış düşündüğümü zannederken aslında ne kadar haklı olduğumu gördüm. Hayır, sanki ben onun haber verdiğini anlamayacağım. Bence yanılıyorsunuz Onur Bey. Yani Lale Hanım o kadar saf değil. Bence o haber vermemiştir. Başka kim haber verecek Samet? Benim o saatte orada olduğumu kim biliyor? Anlayacağımı bile yaptı. Sırf beni sinir etmek için. Ama iyi oldu. Gerçek yüzünü gösterdi bana. Ay anne. Gazetecilere haber verdiğine hala inanamıyorum. Ay neden inanamıyorsun? Hayır ya neden inanamıyorsun anlayamadım. Yani böylesine eşsiz ve değerli bir bilgiyi sadece kendime saklayacak kadar bencil bir anne olduğumu mu düşünüyorsun? Erol, yarının gazetelerde çıkacak manşetleri görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de Onur'un yüzünü... Da bu olayların duyulması bizim ne işimize yarayacak? Göremiyorsun değil mi çocuğum? Göremiyorum. Görüyorum göremediğini. Yavrum, Onur gazetecilere o kızın haber verdiğini zannedecek. Neden? Çünkü bizim bu derece kötü niyetli olabileceğimizi düşünemeyecek de ondan. Halbuki biz o derece kötü niyetliyiz. Aynen. Peki sonra ne olacak? Onur'la kızın araları bozulacak. Pelin Su da bütün bunları gazetelerden öğrenince gidecek bunun hesabını Onur'dan soracak. Sonra ne olacak? Bunlar kavga edecek, ayrılacaklar. Hayır, ayrılmayacaklar. Çünkü tam o noktada keskin zekam ve eşsiz sinsiliğimle ben devreye gireceğim ve Onur'la Pelin Su'nun ayrılmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım yavrum. Neden? Bırak ayrılsınlar. Göremiyorsun değil mi yavrum? Neyi anne? Yavrum, akıllı çocuğum benim. Onur'la Pelin Su ayrılmasınlar ki biz babaannene fitne tohumlarını ekmeye devam edebilelim. Tabii inşallah siz de o arada bir çocuk yapmayı başarabilirseniz yavrum. Hayır yani benim elimden gelen bir şey olsa ben onu da halledeceğim ama yapamıyorum. Tamam onu ben yapacağım. O belli oldu. İhale bana kaldı. İnşallah. Da Filiz çok isteksiz. Ben kendim çocuğum diyor. Allah Allah. Ufalsın da cebime girsin bari. Öyle dedim. Ay, tamam çocuğum, tamam yavrum. Onu da bana bırakın yavrum. Onu da bana bırakın. Halledeceğim ben. Yavaş. Boğulacaksın. Anne yemin ediyorum o kadar lezzetli yapmışsın ki durduramıyorum kendimi. Ellerine kollarına sağlık. Peki yemekten sonra
Tatlı ne var anne? Sütlü mü şerbetli mi istiyorsun? Sütlülerden kazandibi var, tavuk göğsü var, güllaç var. Bak şimdi sen böyle deyince ben hepsini özendim birden ya. Anne sen en iyisi böyle ortaya bir karışık yap, ben ona dalayım. Burası lokanta mı be? Ne buluyorsan ye, ondan sonra defol git. Ay ne bu arsızlık be? Sen dua et Gülşah'a. Yok annem, bir şey yok. Ay anneanne, benim için kendini hiç sıkıntıya sokma. Babacığım, ne biçim laf öyle? Oldu mu şimdi? Oldu. Tamam annem çok haklı. Hadi sen kalk. Hadi kalk artık kalk. Tamam ya. Abisi, hani bak böyle bir şeye ihtiyacın olur, mutlaka haberim olsun ha. Hani böyle kerata seni yüzmeye falan kalkar, direkt söyle bana, çekeyim kulaklarını. Aman. Öyle benim eski patronum da hiç havalara falan girmesin yani. Eski patronun mu? Tabii ya. En son ben bunların inşaatta çalışıyordum. Hesapta böyle malzemeden çalıyormuşuz diye bütün ekibi işten kovdu. Olacak şey mi ya? Olacak iştir. Yok anne, yemin ediyorum günahıma girdiler ya. Hiç ben öyle malzemeden çalacak adam mıyım Allah aşkına? Ama boş ver, zaten ayrıca artık bacanak oluyoruz değil mi? Herhalde tekrar bir şey alır beni. Eşek değildir o kadar. Kız, konuşursun değil mi? Yani... Enişte... Aman ablam sakın ha. Şu Kurtuluş'u tanıdığını bile söyleme. Vallahi rezil oluruz ha. Öyle mi Nilüfer? Öyle Kurtuluş. Öyle. Bana bak, Kıvılcım senin yolunu gözlüyordur. Sen git. Ben senin yemeğini yedirdim, o da tatlını yedirsin. Kalk. Öyle olsun benim. İyi peki. Siz zahmet etmeyin ya. Ben çıkarım, hiç sorun değil. Ama gitmeden son bir kızımı, Gülşah'ımı bir kere daha öpeyim bari. Babacığım. Çok seviyorum seni. Hadi. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi. Şu eniştem alem adam ya. Onur'un kulaklarını çekecekmiş. Ha, sahtekarlıkta sınır tanımıyor. Hadi. Toparlanalım, bizim dizi başlıyor. Aynen, bizim dizimiz var. Tamam anne, hadi sen çık, ben toplarım buraları. Ay kızım sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Sen köşeye çekil, bir güzel dinlen, göbüşünü sev. Biz hallederiz. Yok anne, vallahi sen de yoruldun zaten. Biz ablamla toplayıveririz, hadi çık. Bence de iyi fikir vallahi. Tembel kızım. Sen ne yapacaksın Allah aşkına evlendiğin zaman? Nasıl ne yapacağım anneciğim? Şu an yaptığım şeyi yapacağım herhalde. Hizmetçilerim olacak benim. İnşallah olur. Yoksa yandık kızım. Anneciğim, öyle bir şey olmama gibi ihtimal var mı sence? İnşallah. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Hadi. Gel annem güzel annem. Benim kaderime bak. Bak, birazcık akıl bende olsaydı ben bu halde mi olurdum? Neyse. Abla, şişt. Sen ne yaptın bu arada? Ha? Ne yapayım abla? Sözleşmeyi imzaladım işte. Ay neyse, iyi yaptın. Bana bak, ya bebek doğduktan sonra belki birbirinizi seversiniz ha. Belli mi olur? Öyle bir şey mümkün bile değil abla yani. Ya ben onu seveceğime bir taşı severim daha iyi. Onun bile daha çok duyguları var. Kız, o kadar mı duygusuz? Abla artık dibi yani, anlatamıyorum sana. Lale. Madem bu kadar duygusuz herif de siz o gün nasıl... Şşş. Sakın bana o geceyi hatırlatma. Tamam be. Üf. Bana bak. Anneme bir şey söylemediniz değil mi? Onları da tembih etseydin. Yok. Dedim ki yani ne olur dedim, ailemde hiç kimse duymasın, bilmesin dedim. Tamam dedi. Ay, tamam hadi toplayalım sofrayı hadi. Geç bile kaldılar. Ben hiç şaşırmadım Onurcuğum. Öyle bir aileden böylesi hareketler beklenir. Daha neler göreceğiz bakalım. Neyse hayatım, tamam. Zaten bu durumun gizli kalmasının imkanı yoktu. Yani sen de sıkma canını fazla oğlum. Benim esas merak ettiğim sözleşme için ne kadar istedi? Bir de o vardı. Kim bilir ne kadar yazdı. O kadar çok mu oğlum? Anne hayır ya. Aksine bir kuruş para bile istemedi kız. Çok şaşırdım. Bense şoktayım. Olacak iş değil. Fakir ama gururlu kız. Kızın istediği tek bir şey var. O da sözleşmeyi ailesi duymasını istiyor. Ben de tamam dedim. Aman isabet olmuş.
Anası olacak o kadın bilse zaten kim bilir neler isterdi. O zaten bilse sözleşmeye de yanaşmazlardı da kız insaflı çıktı. Çok haklısın. İyi bir kıza benziyor zaten. Vallahi baba iyi mi yoksa iyi gibi mi davranıyor? Tam kestiremedim. Bakın bu sözleşme işi ailemizin içinde gizli kalacak, tamam? Bu işi de hallettiğimize göre bir an önce anneme gidip konuşalım. Kadıncağızın da gönlü olsun. Haklısın Fikretciğim. Tamam konuşalım da ben önce bir gidip Pelinsu'ya durumu anlatayım. Sonra konuşalım olur mu? Yani yarın falan gitsek daha iyi baba. Onurcuğum şimdi kızın babası bu haldeyken yani böyle telefonla konuşman ne kadar doğru ki ya. Anne, peki yarın haberler çıktıktan sonra Pelinsu'yla konuşmam ne kadar doğru? Yani haberi nasıl yayınlayacaklarını bilmiyoruz ki oğlum. Önce dereyi görelim, sonra paçaları sıvarız. Yani akşam akşam kızı üzmenin hiç gereği yok. Kendi üzüntüsü kendisine yeter zaten. Baban haklı Onurcuğum. Zaten öyle çok samimi şekilde yakalanmamışsınız ki. Belki haber bile yapmazlar. Sen de boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırmış olursun. Hem hafta sonu gelmiyorlar mı? Yüz yüze karşılıklı konuşursunuz yavrum. Neyse. Hadi ben odama çıkıyorum. İyi geceler canım. İyi geceler oğlum. Hiç yarın olsun istemiyorum Fikret. Eğer bu haber yayınlanırsa Betül sabahın köründe hop diye bizim eve damlar. Onun diline düşeceğimi, kör kuyulara düşeyim daha iyi. Düşünme hayatım, düşünme böyle hayatım. Yani önemli olan sonuç. Bak sözleşmeyi imzalattık. En kısa zamanda nikahı da yaptık mı o zaman göreceğim o Betül'ün halini. Haklısın Fikretciğim. O zaman bir an evvel annene gidip müjdeyi verelim. Ha işte Yıldız'cığım ya böyle yüzün gülsün canım ya. Ha. Abla. Meşhur oldun vallahi baksana. Haber çıkmış mı? Çıkmaz mı? Hem de manşetten girmişler bak. Ver bakayım. Onur Saruhan çiçekçi güzeliyle yakalandı. Sana çiçekçi güzeli demişler. Ay ne güzel. Kızlar, hadi kahvaltı hazır. Duymuyor musunuz? Bir saatten beri size sesleniyorum ya. Duymadık anne. Ay duymadık. Şimdi duydunuz. Evet. Hadi. Ay. Hadi afiyet olsun. Ablan niye gelmedi hala? Bilmiyorum anne. Anne. Ablama baksana ya. Ay çok matah bir şey göster hemen. Abla dağıtın ortalığı ya. Alacaksan al. Bakmakla olmaz ki. Aa, sana ne be? Ay çıktın mı çıkmadın mı diye bakıyorum ya. Çıkmadıysan vermeyeceğim parasını. Aa. Oldu o zaman. Para verip kimse gazete almasın. Okuyup içsin. Olacak iş mi ya? Ay sana ne be? Aa sus. Hop. Ne diyorsun oğlum sen ha? Ne diyorsun? Ben mi? Ha sen ne diyorsun? Müsaade edersen konuşacağım. Etmiyorum. Müsaade falan etmiyorum. Hatta ben izin vermeden bundan sonra tek kelime laf çıkmayacak ağzından. Ha, çok mu mecbur kaldın? İçine konuşacaksın. Anladın mı? Anladım abi. Ha, sen burada yenisin galiba ha? Koç. Yeniyim abi. Bak, bu vesileyle tanışmış olduk. Bundan sonra Nilüfer yengene öyle ileri geri konuşmak yok. Saygıda kusur etmeyeceksin, tamam mı? Tamam abi. Hey, hadi bakayım sen işine. Ya sana ne? Sen niye karışıyorsun ki benim işime? Karışacağım tabii. Benim karım öyle hiç kimse ileri geri konuşamaz. Kız, çıkmış mıyız gazetelerde ha? Ay unuttum. Hadi bak bakayım. Böyle manşet falan olmuş muyuz? Nurem, işte hak ettiğim yerdeyim artık. Manşetlerdeyim. Ben seni okul yolcusuyla basıp öldürüp manşetlere taşımasını bilirdim ama neyse. Ya Nurem sen hala orada mısın ya? Kızım meşhur olduk diyorum, meşhur. Bir düşünsene. Şimdi rüzgarı almışız arkamıza. O aldığımız rüzgarla kim bilir kaç kişiyi dolandırırız. Yani dolandırırız derken
ticaret yaparız manasına diyorum. Yani diyeceğim o ki o rüzgarla ne işler yaparız ne işler. Aman kalsın. Kardeş benim kardeşim, rüzgar benim rüzgarım. Sana ne bundan? Sen niye bundan böyle nemalanmaya çalışıyorsun ha? Hacı Kurtuluş, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha? Ben seni böyle çatır çatır boşayacağım. Sen bunların parasını da bir ödeyiver hadi. Ama nünüm. Yok abi kalsın bizdenmiş. Ha öyle mi? İyi. Onur Sarıhan gönlünü çiçekçi bir güzele mi kaptırdı? Yakın zaman önce Pelin Su Yalın'la nişanlanan Onur Sarıhan'ın çiçekçi güzeliyle birlikte görüntülenmesi ihanet ettiğini kanıtlar nitelikte. Her türlü soruyu cevapsız bırakan Onur Sarıhan'ın bundan sonra ne gibi açıklamalarda bulunacağı merak konusu. Çiçekçi güzelinin adı Lale. Ablası Nilüfer ve eniştesi Kurtuluş'un yaptığı açıklama Onur Sarıhan'la çiçekçi güzelinin evleneceği yolunda. Ay rezalete bakar mısınız? Ay bir de utanmadan poz vermişler. Ay ne yapacağız biz bu aileyle Fikret? Abartmasan diyorum Yıldız. Abartmasan. Nedir benim bu başıma gelenler ya? Hayır, ben niye size uyup Pelin Su'yu aramıyorum? Ara, kendini söyle. Kesin delirmiştir şu an. Ay haklısın oğlum. Keşke engel olmasaydık. Ama ben nereden bilebilirdim böyle bir haber yapacaklarını ayol? Tam bir rezalet, tam. Asıl rezalet Pelin Su gelince çıkacak, merak etmeyin. Kız şu saatten sonra ne dese haklı. Akşama babaannenlere gideceğiz. Ortadan kaybolma oğlum. Tamam baba, tamam. Aşk olsun Yıldız. Yani Onur'u daha sakinleştireceğine gaz veriyorsun ya. Ay ama çok sinirlendim Fikret. Haklısın da ya son anda evlenmekten vazgeçerse ne yapacağız o zaman? Ay ben düşünemedim o kadarını. Onun için bir an önce şu nikah işini halledelim de rahatlayalım. Evet, sen hemen ara da annene geleceğimizi haber ver. Tamam. Günaydın anneciğim. Ne yaptınız? Halledebildiniz mi babanın işini? Evet kızım, yatırdık parayı. Bugün babanı serbest bırakacaklar. Ay, iyi bari. Umarım bir şey daha çıkartmaz. Yani öyle söylüyor ama baba da bilirsin. Son dakika golü atmayı pek sever. Bilmez miyim? Ay. Yani üzüldü tabii. Onur'dan borç para istediğimizde duyunca. Seni zor durumda bıraktı ya. Anneciğim, böyle şeylere inanıyor musun gerçekten? Ya babam bıraksın böyle numaraları. Yani sanki Onur'dan isteyeceğimizi bilmiyordu. Haklısın tabii ama sen yine de Onur'a yansıtma, olur mu? Yani babanın çok rahat bir insan olduğunu düşünmesin. Tamam. İşimizi hallettiğimize göre artık gidebiliriz o zaman. Kızım, babanın kalp krizi geçirdiğini söyledik. Bugün dönemeyiz herhalde. Yani en azından bu hafta sonunu burada geçirelim ha Pelin Su. Ne dersin? Babanla biraz hasret gidermiş oluruz. Babamla hasret gideriz. Tamam. Ay anne, daha yeni konuşuyorduk. Hemen manşetlerde ya. Ama çok iyi oldu benden öğrenmediği Pelin Su'nun. Çünkü bütün dünyayla aynı anda öğrendi. Yavrum, Onur ünlü biri sonuçta. Hayır yani benim esas şaşırdığım böyle bir olayın bu kadar uzun zaman gizli kalması. Ona şaşmalıyız. Hele de böyle bir gizli olayı sen biliyorken Betül'cüğüm. Aynen. Hayır yani şimdi kız bizim camiadan olmadığı için yerini yurdunu ancak öğrendiler demek ki. Ay kız bildiğin çiçekçi. Yani Pelin Su Onur'u bir çiçekçiye kaptırdı. Bayağı eğleneceğiz ya. Filizciğim öyle deme kızım, çok ayıp ya. Ya belki çok iyi bir kız. Belki gönlü çok zengin. Öyle demeyelim. Bak biz Betül'le tanıştığımızda mesela Betül çeyizcide çalışıyordu. Ya sen bizim böyle genç gösterdiğimize bakma. Biz 30 yılı devirdik. Ne? Oha yani. Çöş yani. Anne, sen çeyizcide mi çalışıyorsun? Babamı da başka bir kız için alışverişe geldiklerinde tavladım. Ne de tamam.
Ay yok artık. Ay yok artık daha neler kızım. Ay baban şaka yapıyor yavrum. Ama güneş var. Onun keline güneş geçti. Saçmalıyor yavrum. Harbiden şaka değil mi? Bak şaka olsun lütfen. Çünkü ben öyle çocuğumun geninde böyle varışıklık, böyle bir halklılık falan istemem yani. Şaka değil mi? Güldük, eğlendik, şakalar tamam. Şimdi ben sizi bir ciddiyete davet ediyorum. Bana doğruyu söyleyin. Yavrum tabii ki şaka. Bak bakayım sen benim gözlerimin içine. Yavrum benim dedemin kökleri ta Osmanlı hanedanlığına kadar uzanır. Ottomanlar, tamam mı yavrum? Misal benim büyük dedem kimmiş? 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 Kanuni. Ay inanmıyorum. Anne ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ay bunu bize nasıl yaparlar Pelin Su? Anne söylesene ne oldu? Ay tamam Pelin Su. Yok ben bunu sana söyleyeceğim. Anneciğim beni daha fazla delirtme. Ne okuyorsun anlamıyorum ki. Rezil etme bizi daha fazla. Tamam ama sakin ol kızım olur mu? Anneciğim sakinim ver şunu. Gerizekalılar. Yapacak haber kalmadı sanki. Ama bu öylesine bir haber değil. Çekemeyen birileri yapmış. Aklı sıra huzurumuzu kaçıracaklar. Yer miyim ben böyle ucuz numaraları? Eminsin değil mi kızım? Ay eminim tabii anne. Bu Onur'un yanındaki kız. Şoförü Samet'in akrabası. Evet o değil mi? Evet anne. Kız safın teki. Samet koluna takmış getirmiş bunu. Onur iş bulsun diye. Ama aslında biliyor musun Onur da kabahat. Biz bir evlenelim. Bunlardan bir tanesi kalabiliyor mu bizim etrafımızda? Pelin Sucuğum, eminsin değil mi kızım? Ay evet anne eminim. Ya bir şu kıza bak, bir de Onur'a bak. Ya kız safın teki zaten diyorum sana. Yani, oh, o çok rahatladım. Anneciğim, unutuyorsun galiba. Bizim dostumuzdan çok düşmanımız var. Yani her çıkan habere inanırsak. Yani haklısın kızım, haklısın. Onur arıyor. Efendim hayatım? Canım ne yapıyorsun? Baban nasıl oldu? İyiyiz hayatım merak etme. Ben de tam şimdi seni arayacaktım. Gördün değil mi gazetede çıkan haberleri? Evet ben de bir fırsatını bulup sana anlatamadım. Niye anlatacaksın ki hayatım? Her şey ortada zaten. Hayır yani ben seni kaç defa uyardım. Bu kadar mütevazı olma, iyi niyetli olma diye. Bak tutmuşlar seni öyle bir kızla sevgili yazmışlar. Olacak iş mi? Ama merak etme hayatım. Ben böyle oyunlara gelmem. Ben senin bana olan sadakatinden çok eminim. Ay neyse. Düğün öncesi böyle olumsuz haberleri okuyup negatif enerjileri toplamayalım üstümüze. Çok haklısın Pelin Su. Sen ne zaman dönüyorsun? Gelecek hafta başını bulabilir. Yani ben biraz babamla hasret gidermek istiyorum. Senin için sorun olmaz herhalde öyle değil mi? Yok tabii ki yok. Sen kafana göre yani ne kadar kalmak istiyorsan kalabilirsin hayatım. O zaman geldiğimde görüşürüz. Aşkım ben seni çok özledim. Ve seni çok seviyorum. Ben de. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl anlatacağım Pelin Su'ya? Nasıl anlatacağım? Ay neyse yani bileyim de ben. Çünkü Erol çocuk diye tutturdu. Ama ben ona da söyledim. Yani ben daha kendim çocuk olduğum için bir 6-7 yıl en az çocuk düşünmüyorum. Çünkü ben daha kendim gencim. Yavaş. Yavaş derken? Neye yavaş? Kendimi yine ifade edemedim. Şunu diyorum, 6-7 yıl çok olmaz mı diyorum. O tarihi birazcık öne çekemez miyiz diyorum. Evet yavrularım, hiç çocuksuz olur mu? Çocuk nedir Filiz? Filiz çocuk her şeydir. Çocuk bir ailenin en kıymetlisidir. Herkesin göz bebeğidir yavrum. Peki bir erkeği adam yapan nedir? Evlattır yavrum, evlattır. Yani senin dediğin gibi o kız bir çiçekçi bile olsa Onur'umun gözünde her daim değerli olacaktır.
Ay çocuklar çok duygulandım. Biliyor musunuz? Ben Erol'uma hamileyken Şadi benim bir dediğimi iki etmezdi. Ay, ben o zamanlar çok mutlu bir kadındım. Neden? Çünkü artık gerçek bir aile olacağımızın bilincindeydim yavrularım. Anneciğim çok güzel konuştun gerçekten. Ay. Erol'cum inşallah siz de bu duyguları en kısa zamanda yaşar ve en az babanla benim kadar mutlu olursunuz yavrum. Ay anne. O kadar güzel konuştun ki. Ay inşallah darısı Erol'le bizim başımıza. Birazcık kilo verebilsem bir tanem. Çünkü hamilelikte kilo alınıyormuş. Almadan önce birazcık versem. Affedersiniz anneciğim babacığım. Ben gideyim de daha fazla yemeyeyim. Filizciğim Ay, yavrum. çok yanlış anladı. Filizciğim güzel kız. Ay. Ama bırak gitsin be. Aferin Erol. Aferin. Ben burada analık sevgi tohumlarımı ekeyim. Sen onları sulayacağına içine gübre at. Aferin. Aman anne. Anne falan deme bana. Anne falan deme bana. Hemen git karından özür dile. Özür mü dileyeyim? Evet özür dile. Peki anneciğim. Vallahi Betül bravo. Çocuk için yapmadığın numara kalmadı. Teşekkürler. Kanuni ha. Allah sen bu kadının günahlarını affet ya Rabbim. Filizciğim. Bebeğim. Hayatım çok yanlış anlaşıldım. Açar mısın kapıyı? Lütfen. Bak kıracağım kapıyı ama Filizciğim, bebeğim. Bir tanem. Lütfen rica istirham et. Geldi prenses. Ya ben senin söylemiş olduğun cümlelerin hangisini yanlış anlamış olabilirim? Yani kilo ver cümlesinin altında kaç tane mana var? Sen daha benim böyle kiloma taktıysan bu halde hamile kaldığımda var ya, sen benim yüzüme bile bakmazsın. Hem zaten sen anca 3 ay daha Ne 3 ay? Ne 3 ay? Kalbimi kırıyorsun ama şu anda. Ben senin için delireyim. Aşkından divane olayım. Kapında kul köle olayım. Senin bana yaptığına bak. Hiç reva değil. Ayrıca ben seni her halinle severim şaşkın. Sen 85 kilo olsan ne olur? Erol, ben zaten 85 kiloyum. O kadar oldun mu kız? O ne demek ya? Var ya bak sen benim elimde kalacaksın ha. Gerçekten söylüyorum. Sen kendi tipine baksana be. Vitaminsiz, çubuk makarna, spagetti. Seni var ya ben. Şaka yapıyorum. Sana latife yapıyorum ki biraz zayıflamak iste diye. O ne demek ya? Bir tanem, zayıflamak iste ki bana yanaş. Anladın sen. Yo anlamadım. Anladın. Anlamadım. Kur yapıyorum bir tanem ama başka şekillerde yapıyorum. Ay. Nasıl ince bir zeka ya. Resmen sıra dışısın bebeğim. Sıra dışı kocandan sıra içi hareketler bekliyorsun hayatım. Öyle bir kur yaparım ki anlayan olmaz. Ay işte ben de anlayamadım zaten. Olsun. Ben seni affetmeye her zaman hazırım. Ben de zaten sıkılmıştım o maskeden, bu kostümlerden falan. Zayıflama seansları başlasın. Başlasın ama sonra başlasın. Bak saat ne diyor, çok geç kaldım. Toplantım var bebeğim, gelince başlasın. O zaman sonrasında geç kalma. Beni biliyorsun. Kalır mıyım? Şu yüze baksana. Babaannen çok mutlu olacak. Sen yüzünü çıkarmamışsın oğlum. Evet oğlum çıkar. Vallahi babaannenden laf işitiriz sonra. Bu davi yüzüğü atmamış ki diğerini mi takacak der sonra. Anne peki bu şekilde oluyor mu? Ben Pelinsu'yla konuşmadım bile daha. Ya haklısın oğlum ama bu şekilde olmasa bile onu çıkarsan iyi olur yani. Onur çıkar sen onu çıkar yavrum. Hadi yavrum sen onu çıkar. Hadi çocuğum. İşte anne orada. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, öpeyim. Anneciğim. Evet. Teşekkür ediyorum. Nasılsın anne? Anne deme bana. Kaç gündür neredesin? Yani bir türlü fırsat olmadı. Gelemedik anneciğim çünkü şeyden dolayı. Onur'un evlilik işlerini hallediyorduk da. İşte benim aslan oğlum. Teşekkür ederim anne. Ay sana demedim.
Onur'uma dedim. Sağ ol Onurcuğum. Sözümü dinleyeceğini biliyordum. Aferin oğlum. Sağ olun babaanneciğim. Alo? Ha Şerife, neredesin sen sabahtan beri? Meraktan çatladım burada. Anlat bakayım, bu sabahın manşetleri o evde ne gibi bir zayiat verdi? Öncelikle iyi günler. Sabah saat 7.30 sularında eve giren günün gazeteleri takribi 8.15 gibi adeta pimi çekilmiş bomba edasıyla birer birer patlamaya başladılar. Güzel. 9 şiddetinde bir deprem yaşanmışçasına büyük bir yıkım meydana geldi. Elbette bu yıkımdan en büyük hasarı Yıldız Hanım aldı. Fikret Bey'in ortamı yatıştırma çabaları uzun süre etkisiz kalırken Onur Bey'in ise Pelin Su Hanım'a henüz hiçbir şey anlatmamış olması bu depremin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini gösteriyor. Bir dakika. Ne? Onur hala Pelin Su'yla konuşmadı mı? Hayır, benim duyduğum kadarıyla Pelin Su Hanım'a hiçbir şey anlatmamış daha. Ama söylenmez mi? Ay salak bunlar. Harbiden salaklar. Ay peki şu anda ne yapıyorlar? Az önce çıktılar. İsmet Hanım'a gidiyorlar. Nikahı bir an önce yapalım diye konuşacaklarmış. Tamam. O zaman biz de hemen oraya geliyoruz. Ne yapayım canım? Ben de artık Eltim'le orada dalga geçerim. Ayrıca aldığım bu bombastik bilgilerle de anneme fitne tohumlarımı ekerim. Şerife, aferin. Takipte kal Şerife. Şadi, hadi hazırlan. Annene gidiyoruz. Annemle ne yapacağız Betül ya? Gel sen gel. Ay telefonumu unuttum. Telefonumu al. Ben toplayayım hep arkanı zaten. Anneciğim, müsaade ederseniz biz nikah işlemlerine bir an evvel başlayalım diyoruz. Tabii siz de müsaade ederseniz. Tabii. Bir an önce halletmek lazım. Ne zaman uygunlarsa gidip Lale'yi isteriz önce. Anneciğim, ne istemesi? Hangi devirde yaşıyoruz? Yani istenecek hali mi var kızın? Evet anne, ne gerek var böyle prosedürlere yani? Fikret, ben seni nasıl evlendirdim oğlum? Ha? Her şey usulüne uygun olacak. Önce gidip isteyeceğiz usulünce. Sonra da şöyle güzel bir düğün yaparız. Düğün mü? Anneciğim bir nikah yeterdi yani değil mi? Gelin hanım, sen ne zaman bu kadar mütevazi oldun ha? Tabii siz nasıl isterseniz, nasıl uygun görürseniz öyle olsun anneciğim. Ben Songül Hanım'ı arar konuşurum. Her şey eksiksiz olmalı. Anlaşıldı mı gelin? Torunum evleniyor. Benim torunum evleniyor. Tabii siz hiç merak etmeyin anneciğim. Sen şimdi şu telefon numarasını yaz şuraya. Abla ya, keşke biraz poz verseymişsin ha? Vermiş. Görmüyor musun? Kocasıyla. Ha? Sen var ya. Kızım senin derdin ne? Ha sen niye bize geldin? Böyle evliliğine bir hareket gelsin falan mı istiyorsun? O yüzden mi bizimlesin? Anneciğim ne alakası var şimdi? Yani ben anlayamadım ki böyle bir... Yani ay gazetecileri görünce bir tuhaf oldum ya. Abla güzel çıktın sana baksana. Kız, kısmet çıkar mı? Çıkar. Aa beni bu kocanla senin boy boy görürlerse. Anne kız ben ne yaptım kız? Şimdi düştü daha. Jeton ne yaptın daha şimdi düştü. Bir şey söyleyeceğim. Onur şimdi magazincilere benim haber verdiğimi düşünmesine ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın ya? Benim ablacığım, bir tanecik ablacığım böyle manşetlere çıkıyor. Boy boy fotoğrafları çıkıyor. Eniştem evlenecekler diye basın açıklaması yapıyor ya. En çok ona bozuluyorum. O var ya o hıyar. Ay medya ortasından nasıl kaçtığımı bilemedim falan diyordu. Keşke onu yemeğe çağırdığım gün, o rezil gün bir boğazına bir şey tıkansaydı, o bir telef olsaydı. Efendim? Lale kızım. Buyurun benim. Kızım ben İsmet. Onur'un babaannesi. İsmet babaanne. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsın kızım? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Annen yanında mı? Kızım müsaitse bir görüşeyim. Annem oldukça yanımda. Çok yakınımda. Evet, veriyorum. Geliyorum. Alo.
musunuz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Songül Hanım? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Songül Hanım, sizi hayırlı bir iş için ziyaret etmek istiyoruz. Öyle mi? Ne zaman müsaitsiniz? Bilmem vallahi, ne diyelim. Cumartesi diyelim en iyisi. Uygundur. Güzel. Görüşmek üzere. Saygılar efendim, sevgiler efendim, hürmetler efendim. Hoşça kalın. Cumartesi günü seni istemeye geliyorlar. Ay heyecan. Allah'ım sana şükürler olsun. Annem. Ay heyecan. Hiç çaktırmadın değil mi? Seni kendim. Unuttunuz, hadi unuttunuz. İyi mi giriyorlar şimdi arkadaşım? Hadi. Kısa zaman var ama gene de adımıza şanımıza layık bir hazırlık yapalım gelin. Anlaşıldı mı? Tabii efendim. Onur, gitmişken yüzükleri de takarız. Sen bugün Lale'yi ara, yüzük bakın, oldu mu? Babaanneciğim o tarz şeyleri annemle halletseler. Ben bu ara bayağı bir yoğunum. Oğlum kaç saatinizi alır ki? Hem yüzük özel bir şeydir. İkinizin karar vermesi lazım. Kızcağız da öyle ister. Hem bir bak bakalım. Belki bir ihtiyacı vardır. Bir sor. Ne istiyor? Kız çekindi, söyleyemez. Tamam babaanne. Hadi tamam. Şimdi arasana. Babaanneciğim müsait olduğunda arayacağım. Şimdi ara. Aman oğlum, ha şimdi sonra ne fark edecek? Üzme babaanneni, arayıver. Anne kız. Ay sen şimdi bunlara cumartesi dedin de daha bunun hazırlığı var, temizliği var. Ay yok. Ay vallahi yetişmeyecek. Ay yetişmeyecek. Böyle ağzımdan kaçtı. Ben şimdi arıyorum. Şey diyeyim, haftaya cumartesi demiştim. Ya Anne, ya bu kadar abartmayın Allah aşkına. Alt üstü istemeye geliyorlar. Ay abla sen de yani. Gören de her hafta seni istemeye geliyorlar sanacak. doğru söylüyorsun. Kızım ilk defa istemeye geliyorlar seni ya. Ya biraz heyecanlı ol, biraz mutlu ol, biraz ne bileyim yüreğin pırpır etsin sanki şey gibi ha. Sanki ipsiz, sapsız biriyle evleniyormuşsun gibi. Yani buldun da bunuyormuşsun gibi görünüyor dışarıdan yani. Tamam anne, tamam. Oldu mu? Olmadı. Efendim, Lale merhaba, nasılsın? iyiyim. Sen nasılsın? İyi olmanı sevindim. Ben de iyiyim. Lale. Babaannem biz hafta sonu geldiğimizde yüzükleri de aradan çıkaralım diyor. Tabii senin için de uygunsa. Uygun. Güzel. O zaman uygun olduğumuz bir zaman yüzüklerimizi sil. Bugün uygun musun? Uygunum. Kaç gibi? Ben iş çıkışı falan işte. Saat 4 gibi uygun musun? Tamam olur. Görüşürüz. Güzel. O zaman saat 4'te görüşüyoruz. Hoşça kal. Hoşça kal. Tabii dinle de merak etme. Evet, babaanneciğim, başka bir arzunuz yoksa ben şirketin başına dönmek zorundayım. Yok oğlum. Sen beni bugün o kadar mutlu ettin ki. Eğer senin mürvetini görmeden ölseydim gözlerim açık giderdi. Babaanneciğim, o nasıl söz? Ağzınızdan yer alsın lütfen. Canım oğlum. Yakışıklı oğlum benim. Görüyorsun değil mi? Bak bir gün benim Erol'uma böyle sarılıp da şefkat göstermedi annem. Bak varsa yoksa Onur'u. Ama Onur da anneme çok düşkündür Betül. Ay Şadeciğim yani 5 dakikalığına benimle aynı fesatlıkta olsan ne olur acaba? Hoşça kalın. Güle güle oğlum. Güle güle. Merhaba. Onur'um kokumu aldı bu benim kokumu. Vallahi kokumu aldı. Gelip iki laf sokup dalga geçmeden rahat edemez mi? Rahat edemez. Nereye? Ne bu acele? Yengeciğim çok işim var. Peki hadi bakalım. İyi hadi hayırlı işler oğlum. Sağ olun, hoşça kalın. Merhaba. Bu ne kadar güzel bir tesadüf. Siz de buradasınız. Ay ne tesadüf, ne tesadüf. Abla bak 2 karattan aşağısına evet deme tamam mı? Yok be. En az böyle var ya fındık kadar olsun ha. Büyük alyans olacak. Böyle kalın ve içi dolu öyle tıngır mıngır bir şey olmayacak. Ama onun yanında da başka bir şey de takmak isterlerse hiç hayır demeyeceksin, tamam mı yavrum?
Yani öyle sen bilirim ben seni. Sen mütevazı davranırsın falan filan. Hayır. Bu yapamaz. Benim gelmem lazım. Ben de olayım. En güzeli o. Hayır anne. Kızım ne demek hayır? Zaten böyle yerlere anneyle gidilir. Yani bu böyle adetleri siz bazen unutuyorsunuz. Karşı tarafta unutuyor ama hatırlatmak gerekiyor bazen. Anne bak sakın. Sakın hatırlatmaya falan kalkma. Nasıl istersen canım. Ay çok haklısınız. Şimdi o gazetelerde çıkan korkunç manşetlerden sonra bir bunaldınız tabii ve hemen kendinizi buraya attınız değil mi? Doğru. Ben de olsam ben de aynısını yapardım. Ne manşeti kızım? Ne haberi? Ay. Annemin haberi yok mu yoksa? Ay gaf yaptım. Ay ben yine gaf yaptım. Ay Şadicim benim şu düşünmeden konuşma oyum yok mu yani? Ay lütfen rica ediyorum saflığıma verin. Ay safım ben. Meraklanmayın anneciğim, önemli bir şey değil. Onur'la Lale'nin evleneceği haber oldu da. Nasıl mühim bir şey değil canım? Mühim bir şey olmaz olur mu? Ayrıca konu bu değil ki. Konu Pelin Su'nun bütün bu olanlardan haberinin olmayışı. Anneciğim, daha nişana attıklarının haberi yapılmadan Onur'un bir başka kızla görüntülenmesi hiç hoş olmadı. Neden? Çünkü sanki Pelin Su'yu aldatıyormuş gibi göründü ki öyle. Ne? Ay. Onur nişanı atmadı mı daha? Ay anneciğim sizin bundan da mı haberiniz yok? Ay yine gaf yaptım. Olay şöyle oldu anneciğim. Onur Pelin Su'yla konuşacaktı. Tam o sırada Pelin Su'nun babası kalp krizi geçirdi ya. Ama merak etmeyi en kısa zamanda söyleyecek. Ne zaman? Ha? Ne zaman konuşacak? Ne zaman? Yarın. Oğlum ne yarın? Yarın ne? Belki yarından da yakın. Hafta sonunda kızı istemeye gidiyoruz. Rezalet. Olmaz böyle şey. Olmaz. Olmaz. Bence de olmaz. Anneciğim, Pelin Su'ya yazık değil mi? Bu kıza günah değil mi? Konuşsana Şadi. Günah mı bilemem tabii ama yani hani sonuçta nişan evlilik yarısı demektir. Değil mi? Yani kıza da ayıp olmasın yani sonuçta. Anne, o zaman ben ne yapayım biliyor musun? Eve gideyim şöyle temizliğe başlayayım. Şöyle haşır haşır her tarafı. Hadi güzelim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Anne ben de çıkıyorum. Sen nereye gidiyorsun? İsteme için bir şeyler bakacağım. Çok şık olmamız lazım. O da var. Vallahi anne en önemlisi o biliyor musun? Anne, yani Lale'ye de kıyafet almak lazım şöyle en güzelinden ha. Vallahi hem kıyafet hem ayakkabı. Taktın ayakkabıya. Sanki ayakkabımız yok. Tamam Nergis, bak o zaman bana da bir şeyler. Ben bakacağım ablacığım, sen merak etme. Onur eniştem sana vurulacak. Sakın vurulmasın. Çok abartma Nergis. Tamam. Sonra alacaklılar beni vuracak. Kredileri nasıl ödediğimi siz bana sorun. Anneciğim sen merak etme. Ben Arzu ablanın butiğine gideceğim. Zaten o bize taksit yapar. Al bunu. Bununla uygun bir şeyler al. Çok açılma. Yok. İyi anne o zaman biz kalkıyoruz. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Nergis bak beni emrivaki yapmayacaksın. Bak son defa söylüyorum. Eğer uçarsan... Ay tamam anne hadi bay bay. Hadi kız yürü hadi. Ay sen bakma ya. Ben şaka yapıyorum. İnandın mı? Durumumuz gayet iyi. Yavruma hüzünlendim hemen. Dalga geçelim diye yaptım. Aşkım benim. Her şey çok güzel olacak be. Boş ver. Evladım. Siz bu işi ne zannediyorsun sen? Siz bu evlilik işini oyuncak mı zannettiniz? Ha? Beni de alet ettiniz. Hayır, bilsem arayıp kız istemeye geleceğiz demezdim. Evet anneciğim yani düşünsenize bu olay bir duyulursa ne olur? Yani bence siz de gerçekten çok zor bir durumda kalacaksınız. Anneciğim bugün konuşuruz hiç merak etmeyin. Bir zahmet. Yani bir zahmet konuşsun. Yani kız gerçi bütün bu olayları gazetelerden öğrendi ama bence de konuşması lazım. Bakın, Onur bugün bu işi halledecek. Anlaşıldı mı? Bugün. Yarın falan yok. Bugün. Siz hiç merak etmeyin anneciğim. Zaten ben Şebnem Hanım'la konuşacaktım bugün. Hatta bir an evvel eve gidip konuşayım kendisiyle, arayayım kendisini. Evet hemen gidelim. Müsaadenizle anneciğim. Anne falan deme. Anne demeyin bana. İyi günler. İyi günler. Ben size anne diyebilir miyim? Ay oğlum saçmalama. Seninle ne ilgisi var? Doğru. Benden ne ilgisi var? Erol Bey, Ah Şuleciğim bugün ne kadar güzel olmuşsun maşallah. Onur yok mu? henüz gelmedi Erol Bey. Aa insan içine çıkacak hali mi kalmadı acaba bu çocuğun? Anlamadım. Nasıl anlamadın? Gazetede yazanlardan haberin yok galiba. Devamlı work. Vallahi henüz fırsat bulup bakamadım. Büyük kayıp. Bakman lazım.
Yok artık. Onur Bey Pelin Su Hanım'la nişanlı. Nasıl böyle bir haber yaparlar? Yaparlar Şule'cim. Eğer doğruluk payı varsa bunlar da haberci. Haberci refleksiyle hemen haber yaparlar. Gerçek mi bu haber? Gerçek tabii. Daha Pelin Su'dan nişana atmadan öbür kızla fingirdeşirsen bunun haberini yaparlar. İnanmıyorum. Onur Bey nasıl böyle bir şey yapar? Hiç beklemezdim. Aman nasıl beklemezdin? Onur Bey'den de kimse bir şey beklemiyor. Benden mi bekleniyor acaba bu şirketle her şey? Neden Onur Bey'den hiçbir şey beklemiyor? Kusursuz mu bu çocuk? Baksana neler yapmış. Çarşaf çarşaf çıkmış gazetelerde. Bu çocuğun yüzünden hep haber olduk şu anda. Haberleri görüyor musun kuzen ya? Bana da şu anda Şule gösterdi. Şok içindeyim. Çarşaf çarşaf yazmışlar. Hayır bu medyanın da hiç ahlakı yok. Bir araştır, soruştur. Neymiş efendim? Senin gibi çocuk gitmiş öyle bir kızla birlikteymiş bak. Hele Pelin Su'dan sonra. Ufacık bir doğruluk payı olsa bari. Var mı doğruluk payı? Varsa da üzülürüm. Sen benim özel hayatımı kafa yorup kendini üzme Erol. Şimdi bundan daha önemli yapacak işlerim vardır değil mi? Vardır herhalde. Biz de magazin okumuyoruz. Biz de sadece magazinle yaşamıyoruz. Başımıza açtığın işlerin haberleri bunlar. Yoksa benim de işim var. Şu düştüğüm hale bak ya. Ama hep o Lale yüzünden hep. Şimdi hiç işin yoksa git bir de yüzük bak. Oh ne hala ya. Ne hala. Onur Saran, çiçekçi güzelini. Bu adam. Ben bu adamı tanıyorum. Ben bu adamı biliyorum. Bu adam. Selamünaleyküm birader. Birine mi bakmıştınız? Ben adres arıyorum ama. Ben bu mahallenin her köşesini avucumun içi gibi bilirim. Ha öyle mi? Zafer Sokak diye belirtmişler. Zafer Sokak tam olarak burası. Çiçekçi güzelinin adı Lale, ablası Nilüfer ve eniştesi Kurtuluş diyor. Eniştesi diyor ya. Kızın eniştesi mi çıktı şimdi bu? Kız istemede beni tanıyacak. Kız istemede beni tanıyacak. Annem beni mahvedecek. Yine her şey benim yüzümden mahvolacak. Kurtuluş diyor, eniştesi diyor. Ablası Nilüfer. Ablam, bana da kıyafet bakmayı unutma ha. Ne senin o suratındaki salak tebessüm? Hiç. Nasıl hiç? Bana bak sen bana niye anlatmıyorsun? Ay sen o adamla buluşacaksın kesin ha? Evet ya. Aşk olsun ama ya. Vallahi bravo yani. Ben sormasam söylemeyeceksin yani Nergis'e. Şişt, bana bak. Nasıl? Boyu, posu, tipi zengin mi? Ha? Herhalde abla. Gel gel. Bak kesin çok zengin. Altında son model arabası var. Bak. Ay, çok zengin. Kim bilir nerelere gidiyor. Burada bir yemek kim bilir ne kadardır baksana. Ay tipi de fena değil ha. Hı? Bak bak. Burada şirkette. Burada da inşaatları var. Zenginler bunlar bayağı belli. Abla. Havuza bak. Evde havuz var. Ay hadi kız inşallah ya. Ay Allah'ım inşallah ya. Bana bak öyle hemen yüz verme ha. Böyle kendini bir ağırdan al. Bunların peşinde koşan karı kız çok olur. Sen merak etme abla. Ben yıllardır bu an için uğraşıyorum biliyor musun sen? Bana hemen aşık olacak. Ay hadi inşallah. Bana bak her şeyi anlatacaksın bana ha. Tamam. Hadi ablacığım. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bak. Ay bunu da vereceğiz. Allah. Hadi bakalım kinetik, enerji. Çalışıyor muyuz? Efendim? Alo Samet Bey, ben Nergis. Merhaba Nergis Hanım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben iyiyim. Şu an çok iyiyim hem de. Gayet iyiyim. Müsait misiniz? Rahatsız etmiyorum umarım. Şirketteyim ama müsaitim yani. Toplantıda falansanız rahatsız etmeyeyim. Yok canım ne toplantısı? Siz istediğiniz zaman arayın. 7/24 arayın beni yani. Siz arayın. Lütfen arayın. Peki. Aramanıza çok sevindim. Siz ne yapıyorsunuz? Müsait misiniz? Bir kahve mi içsek bu akşam? Akşamları pek müsait olmuyorum ben aslında. Yani annem akşamları çıkmama izin vermiyor. Anneniz çok haklı. Anneniz çok haklı. Ben o annenin ellerinden öperim. Ortam çok kötü Nergis Hanım. Özellikle sizin gibi güzel bir hanımefendinin gece geç saatlerde dışarıda...
O zaman şöyle yapalım. Siz kendinizi ayarlayın. Ben kendimi size göre ayarlarım. Aslında ben birkaç saat daha dışarıdayım. Eğer siz de isterseniz bir saat sonra görüşebiliriz. Bir saat sonra. O zaman şöyle yapalım. Ben şirketteki işlerimi toparlayayım. Ondan sonra sizi arayayım. Size uygun bir yerde görüşelim. Tamam o zaman görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Onur Bey, gelebilir miyim? Gel. Hayırdır Samet, ağzın kulaklarında? Beklenen telefon geldi de o sebepten. Ha, hadi gözün aydın. Amin. Onur Bey, siz bugün dışarı çıkacak mısınız? Çıkacağım birazdan, Lale'yi alıp beraber yüzük bakmaya gideceğiz. Ne oldu? Hadi ya. Vay, takılar makılar. Ama bence siz baş başa gidin. Sonuçta özel bir durum. Her yere Samet olmaz ki. O yüzden mi? Yoksa işin mi var Samet? Doğruyu söyleyeyim mi? Söyle. Kız geceleri çıkamıyormuş dışarı. Birkaç saat sonra müsait olacağım dedi. Eğer sizin için de uygunsa ben birkaç saatliğine izin alsam beni görmeyi çok istiyor. Perişan halde kız. Tamam gitsen hadi, ben giderim kendim. Harika. Ben zaten sizin diğer arabayı getirttim çocuklara. Garajda da yıkattım, bekliyor. Tamam, eksik olma. Onur Bey, acaba ben kızla buluşmaya gitmeden önce saç, sakal ve bıyık bakımı için... Şimdi çık Samet. Siz süper bir patronsunuz. İyi günler. Alo. Derya'cığım ne haber? Ay evet iyiyim. Sen nasılsın? Ha. Ay evet. Lale'yi cumartesi günü istemeye geliyorlar da. Evet. Onur Sarıhan'la evlendiriyoruz. İnşallah. Ay şöyle sosyetik bir şeyler yaparsın. Tamam. Sabahtan görüşürüz. İyi hadi kapa kız. Ay. Senin başka işin gücün yok mu diyeceğim ama bu cümle senin üstünde sırıtacak Kurtuluş. Yok. Benim senden başka işim yok Dünü. Ya seni çok özledim diyorum kadın, anlamıyor musun? Seni, kızımızı, evimi, hayatımı özledim ya. Bana bak, intiharıma ramak kaldı, haberin yok ha. Yemin ediyorum ölünce mezar taşıma nünüsüne doyamadan öldü yazacaklar ya. Bir de bitirelim diyorsun ya. Ha? Final yapmak o kadar kolay mı Nünüm? Bizim daha en az 5 sezon anlatılacak hikayemiz var ya. Bak işte sen de bensiz yapamıyorsun, gördün mü? Nünüm, biz seninle bir elmanın iki yarısı gibiyiz ya. Nasıl ayrılacağız? Perişan oldum, şu halime bak. Vallahi artık bu saatten sonra beni tek bir şeyin etkiler Kurtuluş'cum. Nedir o Nünüm? Para. Parayı bul, konuşuruz sonra. Yeter artık süründüğüm çünkü vallahi uğraşamam. Hadi görüşürüz. Ben o parayı bulsam bulabileceğim. Bulamıyorum demek ki. Ben parayı nereden bulacağım şimdi ya? Dur lan dur. Tabii ya. Alo. Selamünaleyküm birader. Ben bu Onur Sarıhan'ın bacanağı Kurtuluş. Ha, o kartını aldıydım yani. Ne oldu, müdürle konuşacaktın? Oldu mu? Yapma ya. Tamam. O zaman kapat. Ben kapatayım. Sonra şey yaparız biz. Lan parayı da buldum. Ay saat kaç olmuş ya? Efendim? Alo Lale, merhaba. Ben geldim sayılır. Sen hazır mısın? Evet. Tamam, nereden alayım seni? Benim dükkanda işim daha bitmedi. Acaba beni buradan alabilir misin? Tamam, alırım. Sen bana bir konum atar mısın? Atarım onu. Tamam. Görüşürüz. Gitti. Vallahi gitti. Ay. Ne oldu anne? Ay aman boş ver. Ay cana geleceğine mala gelsin kızım. Ay yavrum hadi ellerine dokunma, ellerini kesersin. Aman boş ver Allah aşkına, bir şey
Sana bir şey olmasın diye çok korktum kız. Herhalde burası. Ben çıkıyorum anne. Çık yavrum benim hadi. Unutma. Tamam mı? Tamam anne. Yavrum, canım ben sana söylüyorum ama bak bana nasihat eden hiç yoktu yavrum. Onun için. Yani ben de inan tıpkı senin gibiydim. Aynı. Ama bak hayat neler yaptı bana. O yüzden öyle olma istiyorum bir tane. Anneciğim ne varmış senin halinde? Yani kimseye ihtiyaç duymuyorsun. Kimseye müdana etmiyorsun. Ya çevrendeki herkes seni çok seviyor. Çok saygı duyuyor. Ya ben sana benzemeyeceğim de kime benzeyeceğim? Gurur duyarım ben sana benzemekten. Oradan öyle mi görünüyor? Annem, annem. Annem. Ay güzelim. Ben de seninle gurur duyuyorum biliyor musun? İyi ki seni doğurmuşum bir tanem. İyi ki varsın. Ay Oscar töreni gibi oldum. Ay çok kötü oldum. Hormonlar, hormonlar. Ay, yok bir yüzünü yıkayalım gel. Onur. Merhabalar. Ay ben bir film anlat kıza. Hassas işte. Ben de dışarıdaydım. Lale'yi orada bekliyordum. Gelmeyince dedim içeri gireyim bir bakayım. İyi etmişsiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok mersi. Ben beklettim kusura bakma. Yok hiç önemli değil. Çıkalım mı? Olur. Hadi canım. Hadi kızım. Hoşçakal dediğim o. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Size kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok nazik. Ay çok yakışıyorlar. Ay çok nazarlara. Allah! Allah! Nazar! Ah! Gözü olanın gözü çıksın. Nazar kesin nazar var. Lale. İyi misin? Evet. Bu o geceki araba değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsun. Tam her şeyi doğru hatırlayamıyorum yani hayal meyal hatırlıyorum da. Tabii o kadar içersen olacağı o. Ben alkolsüz meyve kokteyli istemiştim. Kendim bildiğim için. Kendini bildiğin için. Bildiğin halini oysa demek. Seninki de oysa demek. Haklısın. O yüzden bence konuyu daha fazla uzatmayalım. Kesinlikle. Geçsene.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bence de. Yani çok iyi gözüküyorsun. Güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ya umarım bu saati seçerek seni işine alıkoymadım. İş? Yok canım, ben işimi hallettim de eve uğrayıp üstümü başımı değiştiremedim. Biraz böyle resmi oldu, kusura bakma. Yo, gayet hoş. Sen de. Bir şey içer misin? Aç mısın bu arada? Önce bir şeyler yiyelim istersen. Yo, pek aç değilim. Soğuk bir şeyler içebiliriz. Elmalı soda olur. Elmalı soda. Bakar mısınız? Bize 2 elma... Aç olmadığına emin misin? Eminim. Pasta, kuru pasta, sütlü tatlı, tantuni falan, baklava. Yok, diyetteyim zaten. Tamam. Bize 2 tane elmalı soda. Tabii efendim. Sen diyetteyim mi dedin? Hı hı. Belin kopacak gibi zaten ya. Yok, bu zayıflık benim için iyidir yani. Yani benim fikrime göre... Gerçi sen benim fikrimi de sormadın. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ortanca ablam evleniyor. O yüzden çok meşgulüm bu aralar. Hadi ya, darısı başımıza. Başına yani. Amin. Kaç kardeşsiniz? 3 kız kardeşiz. Annemle yaşıyoruz. Ben tek çocuğum. Bir kardeşim olsun isterdim. Ailenin en küçüğü olmak çok güzel bir şey. Göz bebeği oluyorsun. Sen ne yapıyorsun iş dışında? İşten pek vaktim olmuyor. Yani neredeyse 7/24 çalıştığım bir işim var. Sorumlulukların fazladır o zaman. Çok. Haddinden fazla. İnşaat işiyle mi ilgileniyorsunuz? Sen nereden biliyorsun? Bilirim ben. Seni hınzır seni. Kuşlar diyorsun. Sosyal medya kuşları. İşini seviyor musun peki? Çok. İşkolik olduğum bile söylenebilir. İşini sevdikten sonra. Sevdikten sonra. Haklısın. Artık işten konuşmasak. Tabii. Kitap okur musun? Okurum. Teşekkürler. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Siz? Güzel de iyi, sağ olun. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? Alyans bakacaktık. Ben hemen göstereyim öyleyse size. Lütfen. Bak, istediğin modeli seçebilirsin, tamam mı? Yani karar senin. Ben sana bırakıyorum. Aslında gerek yok ama işte prosedür. Aynen öyle. Evet. Modellerimiz bunlar. Klasik alyans. Yani taşlı falan olmasın, sade olsun lütfen. En sade bakın. Son günlerde en kullanışlı diyebileceğim müziklerimden biridir bu. Buyurun. Deneyebilirsiniz. Buyurun. Bence çok yakıştı. Tamam mı? Bu kadar mı? Evet. Tamam. Bunları istiyoruz. Tek taş bakalım mı, ne dersiniz? Harika modellerim geldi, biliyor musunuz? Öyle mi? Tamam, hemen bakalım. Yok, tek taşa gerek yok. Yani sadece alyans bence çünkü taşlı ve parlak şeyler alyansı gölgeliyor. Sen ciddi misin? Yani gerçekten bakabiliriz. Gerçekten istemiyorum. Aslında çok haklısınız hanımefendi, biliyor musunuz? Ama kadınların neredeyse hemen hemen hepsi tek taşa çok daha fazla değer veriyorlar. Ama sanırım siz sadelikten yanasınız. Evet. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Ama inanır mısınız, ilk defa bu kadar kolay karar veren bir bayanla karşılaşıyorum. Hanımefendi sizin hayatınızı da oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor Onur Bey. Çok şanslısınız. Sağ olun. Ben bunları hemen paketleyeyim. Çok teşekkürler Fatih Bey, sağ olun. Rica ederim Onur Bey. Seni kimse takip etmedi mi? Bana mı dedin? Yok, şu arkada bir abi var, ona dedim. Sana dedim tabii lan, kime diyeceğim başka? Benim lan, ben Kurtuluş. Kurtuluş abi? Ha, Kurtuluş abi. Bana bak lan.
Yalnız gelmedim yoksa? Yalnız gel dedin, yalnız geldim abi. Ha iyi. Yeni gelişmeler varmış abi. Söyle bakalım neymiş gelişmeler? Oğlum acelen de önce bir soluklan. O kadar laf edeceğiz, ağzımız yorulacak. Sonra gidelim bir yerde karnımızı doyur. Oğlum ne ayak? Sen yemiyor musun kardeşim? Bir şeyler yedin sen de. Yok abi eyvallah sağ ol. Afiyet olsun sana. Allah sen bilirsin. Abi ne yaptın öyle ya? Bu kadar çok şey yiyip böyle zayıf kalabilmen. Harika. Sen benim öyle cılız göründüğüme bakma. Sıkıyımdır yani. Dokun. Harbiden de. Nasıl? Kaya yutmuş gibiyim değil mi? Öyle abi. Ya kusura bakma seni de böyle apar topar buraya getirdim ama canım çok tatlı çekti. Laf olmaz yani madem canın tatlı çekti. Tabii ki geleceğiz. Hem zaten çok güzel bir yermiş bu arada. Manzarası falan. Bana da bu kadar iş stresinin arasında değişiklik oldu. Tatlıları da çok güzel. Yani normalde ben tatlıyı pek sevmem ama herhalde aşermek böyle bir şey anlamadım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir sade Türk kahvesi alayım. Yanına da soda lütfen. Ben bir tane limonlu cheesecake istedim. Yok, limonlu cheesecake değil. Frambuazlı dondurma, vanilyalı dondurma ile frambuazlı dondurma yan yana birlikte olsun yani. Yok ya o da değil. Sizin çikolatalı kekleriniz çok güzel. Ben onlardan alayım en iyisi. Şöyle çabuk getirseler bari. Yani çok acayip bir durum bu. Çözemiyorum. Abi benim çok zamanım yok da konuya girsek hemen. Ha. O zaman bir canlıyı görelim bakalım. Buyur abi. Ne yapıyorsun lan öyle gözüme soka soka? Hiç mi racon bilmiyorsun? Masa altından, çaktırmadan masa altından. Ne demişler? Yolda bulsan bile sayacaksın. Aa. Bu kadar mı? Ne oldu abi? Mevzu sizin ilginizi hiç çekmedi anladığım kadarıyla. Abi bu da paranın ilk partisi. Öyle desene ya, baştan söylesene. O zaman ben sana paraya göre bir bilgi vereyim. Onur ailesiyle Lale istemeye gelecek. Ne zaman? Ah işte onu bir bilsem. Abi nasıl bilmiyorsun? Lale Hanım senin baldızın değil mi? Ha baldızım da insanoğlu işte biliyor musun? Birden böyle bildiği her şey pıt diye gidiveriyor. Anladım abi. Anladım. Vallahi bak şimdi bir şeyler belirmeye başladı ha böyle. Dur bakayım. Cumartesi. Ne zaman abi? Saat kaçta? Nerede? Oldu istersen ben seni direkt salona alayım canlı canlı çekin ha. Abi süper olur. Harikasın ya. Kalk git lan buradan. Hadi uza uza. Abi nerede olduğunu söyleseydin bari. O bende konuşuruz sonra uza hadi. Abi ara lütfen. Uza 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 uza. Lale yenilmez.
Çok pardon. Efendim? Merhaba Lale Hanım. Onur Saygın ben. Doktor Onur. Nasılsınız Onur Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ofisimde size ait bir dosya buldum da. Sanırım annenizle geldiğiniz o ilk gün bıraktınız. İçinde başka bir hastaneden alınmış ultrason raporu var. O günün raporları. Ben o gün size çok mahcup oldum. Çok özür dilerim Onur Bey. Mahcup olmanıza gerek yok. Rica ederim. Olanları unutun. Önemli değil. Ben hem onu söylemek için aradım hem de eğer bugün müsaitseniz uğrayın. Bir testimiz var. Onu yaparız. Hem de dosyanızı alırsınız. Ha, tamam olur. Ben o zaman bugün uğrarım. Peki. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Doktor Bey'in odasında ultrason raporlarımı unutmuşum da yapılması gereken bir tahlil varmış. O yüzden aradım. Biz o ultrason raporlarını almadık mı gittiğimizde? O ultrason raporlarını aldık ama o günün raporları değil onlar. Yani ben senden önce gitmiştim, orada unutmuştum. Şöyle, ben sana anlatayım. Şimdi ben aslında o gece seninle yemekte buluştuğum gece Onur Bey'le buluşacaktım. Ama sizin ikinizin adı da Onur olunca ben kendimi senin masanda buldum. Aslında buluşmam gereken kişi Doktor Onur. Sonra da tabii her şey nasıl ne kadar hızlı gelişti biliyorsun. Hamile olduğumu öğrendiğimde de hesap sormak için onun yanına gittim. Karşımda Doktor Onur'u görünce de şok geçirdim tabii. Tesadüfün böylesi. Yani normalde doktorun başını yakacaktın ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ama her şey koskocaman bir tesadüftü işte. Yani sana bunu anlatmaya çalıştım ama. Ya tamam. Gerçekten daha iyi anlıyorum seni. Merak etme. O zaman şöyle yapıyoruz. Buradan gidiyoruz. Tabii sen pastalarını yedikten sonra raporları alırız. Sonra da ben seni evine bırakırım. Anlaştık mı? Şey yapma ya. İşin varsa ben giderim. İşim yok Lale. Beraber gideriz. Yani sonuçta çocuğun babası benim. Tamam. Anlaştık. Tamam. Nünüm, Ay ne var, niye geldin? Ne işin var senin burada? pastaneden bir şeyler aldım Nünüm. Yersiniz. Hayırdır, ne bu havalar? Ha? Ay, gören duyan da biz hiçbir şey yemiyoruz falan zannedecek. Ha, sağ ol, biz bunlardan her gün yiyoruz. Teşekkürler. Yanlış anladın Nünüm. İçimden geldi de o yüzden şey yaptım ben. Ay hayret. Ay nasıl böyle bir şey senin içinden geldi? Hani evliliğimiz boyunca hep bir topu 4-5 kere gördük. O da nedense böyle hep ayrılığımıza denk geldi. Ya vallahi Nünüm, insana yaptığına pişman ediyorsun ama ha. Aa, ne oldu? Sen markette mi çalışmaya başladın? Servise mi çıktın? Yok anneciğim, pastaneden böyle birkaç bir şey aldım da yersiniz diye. Şimdi koşturma halindesiniz ya, aç kalmayın diye. Ha, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyorsun yani. Yok estağfurullah, olur mu öyle şey canım? Aynen. Olmaz öyle şey, tamam mı? Bundan sonra bizden sana hayır yok. Aklından çıkarma. Canınız sağ olsun anneciğim. Ben zaten artık sadece kızım için yaşıyorum. Gülşah için. O bu çilekli pastayı çok severdi. O yesin diye şey yaptım ben. Ona yedirsin bari. Ver o zaman, ver. Annem. Ağırlık yaptı. Kimi dolandırdın sen? Estağfurullah anneciğim, kimi dolandıracağım? Altılı bugün yüzüme güldü de. Malum aşkta kaybettiğim için. Nünüm al Gülşah bir şeyler alırsın. Anneciğim size de lazımdır. Hiç istemem. Param para. Sen de fazla oyalanma burada. Geliyorum anneciğim.
Daha onlardan o kadar çok getireceğim ki senin yollarına güller değil, eurolar sereceğim. Göreceğiz. Göreceğiz. Göstereceğim, her şeyi göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Yürü git yürü. Hadi. Tamam. Ne oldu? Hemen bir gevşeyi verdi. Aa yok anneciğim, ne gevşemesi, aşk olsun olmuş. Buyurun. Lale Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Nasıl gidiyor gebelik? Var mı bir şikayetiniz? Vallahi aşerme ve duygusallık dışında her şey yolunda. Onlar normal. Şimdi bebeğiniz büyüdüğü için ihtiyaçları da artıyor. Yani bu dönemde biraz fazla yemek yiyebilirsiniz. Fakat bakın günde muhakkak 2 veya 3 porsiyon meyve, bir avuç kuru yemiş, dönüşümlü olarak et, balık ve süt ürünleri, özellikle yumurta. Bunlara dikkat edin. Yani protein çok önemli. Evet, zaten bol bol yemek yiyorum, bol bol su içiyorum. Merak etmeyin. Siz çok iyi bir anne olacaksınız Lale Hanım. Kaprisiz anne adaylarımızdan. Yani kilo almaktan korkmayan nadir anne adaylarımızdan hatta. Kilo demişken öyle her şeyde löp löp yemeyin çünkü ilerleyen aylarda biraz sıkıntı olabilir. Yemek yiyorum, yürüyüşe çıkıyorum. Hepsini dengeliyorum. Harika. Tebrik ediyorum sizi. Babamız da desteğini esirgemiyordur umarım. Değil mi? Çünkü eş desteği bu dönemde çok önemli. Hem sizin için hem bebek için. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu süreçte ne gerekiyorsa yapıyorum. Çok iyi. Güzel. Lale Hanım, şimdi yürüyüşün dışında eğer spor düşünürseniz size pilates tavsiye edebilirim. Aa, süper, şahane olur. Pilates hem size iyi gelir, rahatlatır hem de doğuma hazırlar. Hatta hastalarımın çoğunun gittiği bir yer var ve gidenlerin hepsi memnun. Öyle mi? Hatta şöyle ki bazen ben de katılıyorum derslere, grup dersleri de oluyor. Çok eğleniyoruz. Ben size onlara mesaj atacağım, merak etmeyin. Tamam, çok sevinirim. İyi o zaman gelmişken şimdi bir bebeğimize bakalım. Durumu nasıl? Bir iki fotoğraf çekeriz. Ondan sonra da zaten kan almak için laboratuvara geçersiniz. Olur. Süper. Yani insanın burada gamzeleri olur mu? Oluyor işte. Ya iyi ki aramışım seni. Çok güzel vakit geçiriyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Belki bir daha ararsın. Yani görüşmek istersin. Neden olmasın? Neyse kalkalım artık. Geç kalmak istemiyorum. Tamam. Hesabı alabilir miyim? Ay bak ne kadar da kibar. Kapımı bile kapatıyor. Ay bu devirde böyle erkek. Ücretiniz 40 TL. Ne kadar? 40 efendim. 40. Evet efendim 40 TL. Bize de mi 40? Evet efendim size de 40. Sizin ne ayrıcalığınız var ki? Sen burada yenisin galiba. Evet efendim yeniyim. 40 TL'yi alabilir miyim? Tamam uzatma. 20 miydi? 40 efendim. Seni denedim. Vay arkadaş ya biz içeride o paraya yemek yerdik ya. Aldım bu fotoğrafı. Dua et kıza. Teşekkür ederim efendim. Buyurun. Onur Bey ben de şimdi şirkete geliyordum. Yok Samet gelme. Ben eve kendim geçeceğim. Sen keyfine bak. Tamamdır Onur Bey. Teşekkür ederim. Benim işim iptal oldu. İstersen başka bir şeyler yapabiliriz. Benimle bir şeyler yapabilmek için işini bile erteliyor. Ay yaşasın Nergis. Yok. Yok hemen atlama. Yok. Ben buradan alışverişe gideceğim. Çok da geç kalmak istemiyorum zaten. Evet. Ölçümlerimiz gayet güzel. Suyumuz da iyi. Bebeğimiz gayet sağlıklı. Yalnız cinsiyetini yine göstermedi. Biraz inatçı sanırım. Hiç merak etmeyin. Bir dahaki gelişinize daha detaylı bakacağımız için o zaman öğreniriz.
Lale Hanım, benimle işiniz bu kadar. Zaten tahlil sonuçları için ben sizi tekrar arayacağım. Tamam, teşekkürler Onur Bey. Rica ederim, buyurun. Hadi Lale, ben seni evine bırakayım. Kolay gelsin. Of anneciğim ya, niye kendini göstermedin? Çok merak ediyorum seni. Artık ne kadar inatçısın, kime çektiysen. İnatçı olduğumu söylerler. Sana çekti yani. Yani bence erkek olacak. Bir anda öyle hissettim. Öyle mi hissettin? Yani bence öyle olsun istiyorsun. Ay ne güzel karpuzdu ya. Canı çektiyse alayım. Ha, yok evde vardır, evde yerim. Ya yoksa? Dur. Alalım. Samet'te yok şansımıza. Samet olmasın. Sen karpuz alamıyor musun? Hayır canım, ne münasebet. Tabii ki alırım. Kolay gelsin. Karpuz alacaktım. Seç bir tane abi. Usta alıyorum bunu. Lordumuz karpuz seçiyor. Tabii. Şirket yönetmeye benzemez. Tamam, ben de bunu alıyorum. En kelini seçmişsin abi. Hadi ya. Gidene kadar canı çekmesin diye bir dilim de sana kestirdim. Ay ne güzel. Güzel. Yalnız yine damlatmadan yersen Hı? boğulacağım, biraz yavaş ya. Neden damlayacağım ki ben doğru düzgün yiyebilir miyim? Yer misin? Yok, ben istemiyorum. Bence de yemezsin. Hı? O kadar güzel ki. Lale, şunu alır mısın? Hı? Damlıyor. Damlamıyor. Nereden? Damlıyor Lale. Tamam. Ama çok güzel. Tamam bitti. Ben eve gidene kadar biter mi diye düşünüyordum da bayağı hepsini yedin ya. Ama şimdi hamile olduğum için oldu. Çünkü normalde bu kadar çok karpuz yiyemem de. Ben sana birkaç dilim daha kestirip geleyim mi? Çok teşekkürler, bana yetti. Tamam, ben hallederim ver. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mendilini de kirlettim ama. Yok, hiç problem yok. Ama dökmedim. Yok ben silerim orayı, tamam. Kurabiyeler de hazır. Gece kaçırma diye bunu derler ha. Ellerine sağlık. Afiyet olsun ama. Hı. Bana bak. Ne yaptınız bugün, anlatsana. Ya bir şey olmadı. Yüzük bakmaya gittik. Sonra da doktora uğradık. Doktora mı? Onur'la beraber mi? Ne oldu? Bilmiyorum abla ya. Bir enteresandı yani. İyi hissettim kendimi. Çok güvende hissettim. Ay, aşk ne kadar garip bir duygu ya. Hı? Hele böyle insan kendini güvende falan hissedince. Çocuğun olunca daha iyi anlayacaksın beni. Burnuma bir kokular geliyor. Ben niye çağrılmıyorum? Ne konuşuyorsunuz bakayım ben Nergis'le?
Gizlilik bilim göbek adım kızım. Asıl sen neler çeviriyorsun bakayım, anlat. Ay ne oluyor ya? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Senden bize fırsat mı geliyor ablacığım? Hastanede tanıştığım çocukla buluştum bugün. Bak anneme söylemek yok. 1000 tane soru sorar şimdi bana. Nereden, ne yapıyor, kimden, sakın. İyice emin olup öyle konuşacağım annemle. Sen baya gidiyorsun yani. Peki nasıl bir çocuk? Ben çok merak ediyorum. Ay, kibar, yakışıklı, zeki. Böyle jet gibi giyiniyor. İşi gücü de yerinde. Güldürüyor beni ya. Güldürsün kız. Güldüren adam iyidir ha. Bir sıkıntı yok. Baksana benim halime. Benim gibi olma kız. Ayol ne oluyor Allah aşkınıza? Ne yapıyorsunuz? Kurabiye. Süt. Hadi. Hadi yatağa. Hadi. Mutfak. Geliyoruz anneciğim. İyi geceler annem. İyi geceler annem. Aa, can. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum oğlum. Anne ben çıkıyorum. Tamam oğlum. Ha Onurcuğum aklımdayken akşam telaş et unutabilirim. Ben babaannene Pelin Su'yla konuştuğunu söyledim. Aman sakın bozayım deme. Anne niye böyle bir şey söyledin babaanneme? Ne yapayım oğlum sordu. Şimdi böyle söylemesen bir sürü laf işitecektik. Ne yapayım sen nasıl olsa yarın geldiğinde konuşacaksın. Nasıl konuşacaksam? Neyse tamam anne. Gelirim ben. Hadi hoşça kal. Görüşürüz oğlum güle güle. Bir şey istersen ara. Teşekkür ederim canım benim. Ne yapsın bu çocuk? Hangi biriyle konuşsun bu çocuk? Bitti bu çocuk. Güzel kızım. Sen şimdi kuaföre kaçta gitmeyi planlıyorsun? Ay vallahi bilmiyorum anne. Daha bir plan yapmadım. Anneciğim, Canım. biz bugün gelmesek. Ay delirdin herhalde Erol. Delirdin herhalde Erol. Delirdin herhalde Erol. Vallahi ben bu anı hayatta kaçıramam. Hayır, şunun için söylüyorum. Bir tanem başka planlar yaparız belki diye söylüyorum. Tövbe estağfurullah. Hayır, film izleriz manasında. Filmlerimiz var çünkü. Alo. Önemli bir gıybeti bildirmek için rahatsız ediyorum Betül Hanımcığım. Hemen bildir. Yıldız Hanım, İsmet Hanım'a Onur Bey'in Pelin Hanım'la konuştuğunu söylemiş. Gıybet bunun neresinde Şerife? Ama aslında konuşmamış. Ne? Yıldız İsmet anneme yalan mı söylemiş? Gıybetin dibi bu Şerife, dibi. Teşekkürler. Bilemiyorum artık. Krediye girip şöyle boğaz manzaralı, teraslı, bahçeli bir ev alayım diyorum. Siz ne dersiniz? Gir. Sen Yıldız'ın bu salaklıklarıyla apartman bile dikersin derim. Kuzguncuk'ta şöyle 3+1 bahçeli ha. Ay Allah'ım ne yapsam ben? Ay, heyecanlandım. Ay. Anne, sen böyle mutlu olduğuna göre kesin Yıldız yengemle ilgili bir gıybet öğrendin. İşte benim gelinim. İşte benim gelinim. Dırıs. Hemen anlar. Anne anlatsana. Ay anlatmam mı annem? Onur. Betül'cüğüm, bak güzel hastalığıyla kahvaltı ediyoruz. Şimdi günah sokma bizi canım. Tamam. Onur, Pelin Su'yla hala konuşmamış çocuklar. Hala mı? Asıl bombastik olan ne? Yıldız, İsmet anneme konuştular diye yalan söylemiş, yalan. Bir dakika. Abimin haberi var mıymış bundan? Bravo yani Şadi, bravo. Hem gıybete bu denli karşı ol, hem de soru üstüne soru. Tamam. Dinlemiyorum ben sizi, tamam. Şimdi biz Onur'a kız istemeye gidiyoruz. Fakat bu durumdan Pelin Su'nun haberi yok. Ay ama etme, bulma dünyası.
Güzel ailem, biz şimdi bir selfie çekelim. Hadi. Bu anı ölümsüzleştirelim. Ay annem, altında da şey yazıyormuşum. Onur'a kız istemeye giderken ailemcek. Harika bir fikir. Betül. Ay tamam Şadiyeciğim, şaka yapıyorum herhalde. O kadar da değil yani. 3, 2, 1. Filiz, koy kızım, koy onu. Bir şey mi dedi o? Oo! Ay çok güzel olmuşsunuz kızlarım benim. Ay harikasınız. Anneciğim daha dur. Makyajımız var, elbisemiz var. Onları yaptık mı tam olacak. Ay herhalde anneciğimi kimlerle dünür oluyoruz kız? Anne sen kuaföre gitmeyecek misin? Vallahi hayatta gidemem artık. Ben çok yoruldum kızlar. Ben evde böyle kendi kendime fön çekerim. Anneciğim merak etme. Ben sana yaparım ablamlara makyaj yaptıktan sonra. Ha yiyin. Hadi yiyin. Aa yok anne. Evet. Hadi bakalım. Önce senin makyajından başlayalım Lale abloş. Ay başlayalım başlamasına da bak böyle çok abartma Nergis, tamam mı? Abartma abartma. Bugün senin günün ya. Biraz abartsak ne olacak? Aa Lale. Nergis haklı. Hadi yap kız. Uf, tamam ben sizin ikinizle birden uğraşamam ama. Tam ne istiyorsanız onu yapın. Şşt Nergis, bana da şöyle el havalısından bir şey yap ha. Of. Merak etme. Benim uzmanlık alanım biliyorsunuz. Bak bakayım. Koyu, çok koyu. Koyu değil canım, koyu değil. Gel. Sür. Ha, şu yanaklara da yap ha. Şu gözler falan. Dur yapacağım. Kızımın güzeli. Mor sürme, beyaz sür, beyaz. Bu kadarı da fazla ama artık. Ne oldu kızım? Gazete haberlerinde o yaptırdı. Ama ben bunun hesabını sorarım ona. Ya inanamıyorum ya. Ay ne oluyor? Kim ne yapmış? Anne tabii ki Filiz. Şu fotoğrafın altındaki yaptığı yoruma bakar mısın? Onur'a kız istemeye giderken ailemcek. Aa bu ne şimdi? Anne ne demek anlamıyor musun? Anne bari sen beni sinirlendirme ya. Zaten beni sinirlendirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor bu kız. Ay bu kadarına cesaret edemez herhalde Pelin Su. Etmiş işte anne, etmiş. Hayır insanlar bilmiyor ki, gerçek zannedecek. Onun ne kadar zavallı bir gerizekalı olduğunu da hiç kimse bilmiyor zaten. Ara o zaman kaldırsın haberi. Arayacağım sen merak etme. Görüntülü arıyor bir de. Ay yüz ifadesini de görebileceğiz, yaşasın. Aç hadi aç. Ay anne, emin miyiz ya? Eminiz tabii ki yavrucuğum. Böyle bir fırsat her zaman ele geçmez. Aç. Dur bir dakika. Dur. Sana çok güveniyorum biliyorsun değil mi Filiz? Lütfen kızın adresini vermeyi unutma. Aç çocuğum. Dur. Saat 8'de demeyi de sakın unutma. Aç. Ay anne, hiç merak etme. Bu anı o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. İntikam zamanı. Alo? Ne haber Pelin Su? Sen artık gerçekten kıskançlığından ne yapacağını şaşırdın. Anlamadım. Aldığın sinir hapları diyorum. Nasıl? İyi kafa yapıyor mu? Paylaştığın fotoğrafa ve altına yazdığın salak şeye bakılacak olursa o haplar sadece sende kilo yapmıyor. Onu demeye çalışıyorum. Haplarla bu kadar ilgilenmişken istersen ben sana sinir haplarının adını falan yazayım, mesaj atayım. Çünkü yakında sana lazım olacak. Beni bu tarz ucuz oyunlarla kandıramazsın şişko. Aklını kullan, birazcık daha yaratıcı ol diyeceğim ama sen de o küçücük beynin imkan dahilinde ancak bu kadarını yapabiliyorsun. Bana baksana sen, bulimik. Ya sen hazır böyle beyinden bahsediyorken senin için şey diyorlardı. O da ağırlık yaptığı için kustu diyorlardı beynini. Ha, doğruymuş demek ki. Ya senin amacın ne? Beni bu yalanlarla Onur'dan ayırabileceğini falan mı zannediyorsun sen ha?
Ne yalanı be? Biz gerçekten Onur'a kız istemeye gidiyoruz. Ay sen de ne safmışsın ya. Gerçi sana saf dediğime ben de inanamıyorum şu anda ama. Hala nişanlım da nişanlım. Onur da Onur. Safoş. Bana bak Filiz, beni oraya getirtme. Sana gerçekten çok kötü şeyler yaparım. Ay Blümik, daha fazla seninle muhatap olamayacağım. Sinirlerimi bozamayacağım ben. Ben sana şu istemenin adresini, saatini mesaj atıyorum şimdi. İster gidersin, ister gitmezsin. Versen ver. Ne vereceksen ver Filiz. Ben şimdi yola çıkıyorum, akşama orada olurum. Öptüm demeyeceğim. Diyordum tam demeyeceğim. Boy. İşte benim gelirim. İnanmıyorum ya. Yaşasın ya. Ha, hazır anneciğim, hazır. Tabaklar hazır, kahve hazır. O kadar değil herhalde. Yok, çayı da demledim, merak etme. Her şey hazır anneciğim. Lale! Ay siz yine bir bakın da yanlışlık olmasın bir şeyde. Lale! Allah anneciğim sakin ol. Ne zamandır bu kadar heyecanlı görmüyordum seni. Ay o kızımı evlendiriyorum ya. Ay ne heyecanlı onlar. Bu Lale hazırlanamadı herhalde. Geldim. Ay. Ablacığım çok şık olmuşsun ya. Ablam, ay vallahi böyle saçın, makyajın. Aynı zenginler gibi olmuşsun kız. Vallahi çok güzel olmuş ha. Ağlamayacağım. Ağlama. Ağlamayacağım. Bırakma anneciğim. Ya ne olur sen de biraz heyecanlansan. Kuzum ya, ay o istemeye geliyorlar. Ya sanki beni isteyecekler. Ay o günleri de görürüz inşallah. Yok yok bakın ilk önce ben, tamam mı? Tövbe tövbe. Baksanıza ya, hepimiz çok şık olmadık mı? Nazar, Olduk. nazar, nazar. Çok güzel oldu. Oh. Geldi. Ben hazırım. Onurcuğum, her şey hazır değil mi? Babaanneciğim hiç merak etmeyin. Samet arabaya götürdü istediklerinizi. Yüzüklerimizi de aldık. Bir problem yok yani. İyi aman, mahcup olmayalım da. Ben sizi dışarıda bekliyorum. Siz hiç merak etmeyin anneciğim. Mahcup olacağımız herhangi bir durum olmaz. Yıldız, Lale'ye ne takacağız kızım? Anneciğim isteme olduğu için ben bir şey almadım. Zaten yüzükleri de birlikte aldılar biliyorsunuz. Olur mu? Bu da nişan sayılır. Cık, bir şey takmak lazım. Neyse, tabii ben bir şey düşündüm. Bir şeyler hazırladım. Çok teşekkür ediyoruz anneciğim. Çok incesiniz. Eksik olmayınız. İsmet anne, Fikret Bey, Yıldız Hanım. Samet. Araba hazır. Hadi bakalım. Fikret, Şadiler haber verdin değil mi oğlum? Verdim anneciğim, oraya gelecekler. Maalesef. Erol! Erol yavrum neredesin? Ay, Şadi nerede bu çocuk? Geç kalıyoruz. Betül'cüm niye böyle telaş yapıyorsun hayatım? Ben abimle konuştum. Bir sorun yok. Onlar şimdi çıkmışlar. Kapıda da bizi bekleyecekler. Birlikte gireceğiz. Tamam. Erol! Geldim. Yavrum bu ne? Ay tanımayacak hale gelmişsin. Gerçekten mi? Tanınmayacak bir hale gelmek istedim. Yeni bir imaj çalışması yaptım. Hep tanınacak haldeyim dedim. Bu sefer de tanınmayacak halde görüneyim dedim. Ya böyle imaj mı olur ya? Şu tipe bak be. Anne bir şey söyleseniz olmuş mu ya? Olmamış yavrum. Oğlum. Oğlum. Canım oğlum. Bak eğer bir problemin varsa gelip babanla konuşabilirsin. Yok babacığım. Bir problemim var ama bununla bir alakası yok. İsterseniz böyle geleyim, isterseniz hiç gelmeyeyim. Şişiyorum. Hadi yürüyün, hadi yürüyün. Hadi yürü kızım, yürü. Yürü. Şu kadarcık da olsa olmuştur. Hiç olmamış değildir. Şu kadarcık da olsa olmuştur. Bir şey oluyor. Nerede kaldı bunlar ya? Sen şimdi şey yap. Kapıya sen bak. Telaşa gerek yok. Kapıya sen bakarsın. Tamam. Siz de ikiniz yukarı çıkarsınız. Sen gel ben hemen arkadan geliyorum. Geç kalmışım gibi yapacağım. Ah. Ay hoş gel.
Kurtuluş. Tanıyamadın değil mi Nünüm? Nasıl? Jilet gibi olmuşum değil mi? Oh. Nünüm ne kadar güzel olmuşsun sen. Bir telaş, bir telaş. Ay sana da bu çiçek getirdiler. Senin ne işin var burada? Anneciğim biricik baldızımı istemeye geliyorlar. Başka nerede olacaktım? Nereden haber aldın? Sen dış kapının mandalısın. Ama anne yani ailenin tek erkeğine böyle şey mi denir ya? Ayrıca siz sahipsiz misiniz ha? Ne derler sonra? Ama başınızda bir adam bulunsun. Sen kendini adamdan mı sayıyorsun be? Yürü git, görmesin gözüm seni. Anneciğim bunu da size getirdim. Hayret. Düğünden beri ilk defa çiçek getiriyorsun. Bunu da benim hesabıma yazdırma. Yok estağfurullah ya. Sen şeyden anlarsın, sen kürekten anlarsın sen. Nerede benim küreğim? Nerede benim küreğim? Getir, çabuk. İçeride konuşalım isterseniz geliyorlar. Dur Allah kahretsin seninle sonra bir hesaplaşın. O zaman Nünüm biz içeri gidelim. Ay! Sarıhanlar'da geliyorlar bize doğru. Ay şeyi yapıyorlar da. Ay sağ olun. Ah. Ha? Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ay yardım. Ya gelip derler ya yardım edeniniz çok olsun falan diye. Sağ olun. Teşekkürler. Sakin ol kızım. Ben doğru olduğunu hiç sanmıyorum. Anneciğim ben de zaten doğru olacağını zannetmiyorum. Benim kızdığım şey Onur'un bu sorumsuz davranışları yüzünden insanların ağzına sakız olmamız. Ben bunu hazmedemiyorum. Haklısın. Onur'la da konuş lütfen. Yani düğün arifesinde bu tarz haberler, ailesinin bu tarz yaklaşımı hiç hoş değil. Merak etme anneciğim. Konuşacağım ben. Ama öyle bir şey yapacağım ki. Önce o Filiz denen şişkodan başlayacağım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kahven güzel olmuş kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Songül Hanım. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Lale'yi oğlumuz Onur'a istiyoruz. Tabii sizce de münasipse. İşte gençler birbirini görmüşler, beğenmişler. Bizce de uygundur.
O zaman bize de mutluluklar dilemek kalıyor. Bravo. Berhudar ol kızım. Babaanneciğim. Sağ ol güzel oğlum. Ay. Gözünü sakın kabından ayırma. Evden çıkar çıkmaz çekmemiz lazım. Tamam abi merak etme. Bu haberi kaçırmayalım. Abi taksi geliyor. Taksi mi? Anneciğim görüyorsun değil mi? Ya sokağa bak. Evde burası. Olacak iş mi yani? İyi de kızım, Filiz'in foyası az sonra ortaya çıkacak. Niye bu kadar basit bir yalan söylesin ki? Anneciğim çünkü Filiz'in kendisi basit. O zekasını konuşmak bile istemiyorum. O fındık kadar beyniyle ancak bu kadarını yapabilmiş. Yani alır mısın? Pelinsu Hanım değil mi o? Evet abi. Koş 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 koş. Çek çek çek. Pelinsu Hanım. Yok artık. Aa bir de basını çağırmışlar. Pelinsu Hanım. Pelinsu Hanım iyi günler efendim. Onur Bey'in nişanına mı geldiniz? Arkadaşlar ne nişanından bahsediyorsunuz? Onur benimle nişanlı. Ayrıca size bu yalan haberi kimin yaptırdığını ben çok iyi biliyorum. Yalan olduğuna emin misiniz efendim? Onur Bey ve Lale Hanım'ın nişanlanacağı bilgisi geldi bize. Yanlış biliyorsunuz. Ama çok isterseniz siz de benimle gelip gerçekleri görebilirsiniz. Sakin ol kızım. Anne, kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek. Sevgili kızım. Onur benim biricik torunum. Canım, ciğerim. Bundan sonra sen de artık benim bir evladım sayılırsın. Onurcuğum, dilerim ömür boyu bu yüzükleri parmağınızda, sevginizi kalbinizde taşırsınız. Allah bir yastıkta kocatsın. Ben bakarım, ben bakarım. Komşu değildir herhalde. Buyurun kime bakmıştınız? Çekil şuradan. Ama bir dakika Pelinsu Hanım. Dur bakayım gençler. Hop 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 hop. Gelebilirsin dedi. Onur. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma, beni bugünle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin.